Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Alpçim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün trailer reaction yapıyoruz. Çok uzun bir süre sonra. Çünkü bugün Supergirl'ün fragmanı çıktı. Evet. 2-3 gün önce Boys'un fragmanı çıktı. Doomsday'i de bekliyorduk. Doomsday çıkmadı. O hatta haftaya bile çıkmayabilirmiş ya. Evet. Onun fragman tepkisini nasıl Fantastic 4'ün son fragmanı yaptıysak Fıtık özel şeklinde yapacağız. Aynen, Üstüne onu birazcık güzel bir konuşacağız. Alp'le bugün çıkan fragmanları pat pat izleyip tepki vereceğiz ve üstüne de ufak konuşacağız. Daha önce de yaptık. Daha önce Spider-Noir falan çıktığında yapmıştık. Merakla bekliyorum. Supergirl'ü de. Merak ediyorum ben açıkçası, bilmiyorum. Ya ben çok merak etmiyorum. Yani tabii izleyeceğiz. Franchise izleyince. bekliyoruz ya artık. Yani bakalım ya. Let's go ya, izleyelim. Aynen, hadi izleyelim, üstüne Bunu konuşalım. kenara atalım bakalım. Crypto Comeback. Yani tabii ki. Oo. You managed to get most of it on the paper this time. Good job, Yine şey buddy. sarhoş gibi. Hi, cars are out. Bizi çok çekti. Why to clear? The 23 will be the best year yet. Let's be honest, babe, it's not a very high bar to clear. I didn't know any of you were still alive. What was it like to lose everything? Aa, kripto. Kriptonları ilk defa göreceğiz galiba. Gods are not that kind. Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. Do you have this on your planet of House 19? Neyse, hiç biliyorlar. Evet, ben de onu diyecektim. Ama gitsin öyle oluyor. Thanos var. Bana He sees the good in everyone. And I see the truth. Yapışmış ama bayağı yapışmış. Bayağı yapışmış. Abi tam nasıl biliyor musun fragman? Ha. Ben sana bak çok iyi. Galaksinin Koruyucuları 3. bu arada bir çizgi roman şeyi gördük. Bir dakika, dur ona bakalım hemen. Ha, öncesini Aynen. anlatan şey. Aynen. Yoksa bana bildiğimiz şey herhalde. Şöyle alalım şöyle. Nasıl biliyor musun? Galaksinin Koruyucuları 3 ile Hı. Superman birleşmiş gibi. Anladın mı? Tam Diyorsun. iki tarz tam ortası. Konsept de çok benziyor. Görsellik bence çok Guardians of the Galaxy 3'ün o Evet, onu ben de dans diyecektim. ettikleri kısma çok Aynen. benziyor mesela. Oradaki renkler falan Evet, aynı evet. birebir yani. Bence de. Yönetmen farklıymış. Onu okumuş olduk. Evet. Yönetmen başka Ben biri. burada James Gunn yönetecek diye Ben de öyle düşündüm. Niye hatırlıyorum. öyle düşündüm bilmiyorum. O yazdı ama sonuç olarak. Ya evet. Ama başka birinin ismi de vardı, written by. Evet, hani Bana bir şey yazıyor. beraber yazmışlardı. Yani dediğimiz gibi bak çok hype'lı değilim. Ama film Keyifli bir şey izleriz muhakkak. estetik duruyor. Onu bozmamışlar. Superman'deki estetik Evet, çizgiyi güzel. bozmamışlar. Aktör yakışmış. Da renk paleti bir tık farklı geldi Superman'ın. Tabii daha koyu. Evet. Daha karanlık. Aynen. Superman çok beyazdı ya. Evet. Bakalım. Ya bu filmi şeyden daha çok beğenme ihtimalimiz de var bu arada. Superman'den belki. Beklenti çok düşük. Evet, yani beklentimize dayalı olarak yani, tamamen. Ya yine Ama keyif alacağımız tamamen bir şey senaryoyla izleriz yani. ilgili. Ama bu şeyi gördük abi. İlk defa ülkelerini gördük. Gezegenlerini gördük. Ya bir şeyde görmüştük Man of Steel'in başında. Şu kadar. Yani O tasarımları beğeniyor muydun? Bana fena, ilginç gelmişti. fena değil, iyi bence. Yani çok şeydi tasarımlar böyle. Alienvari tasarımlar vardı. Anladım. Böyle çok mekanik, karanlık. Ki Burada daha böyle şey gibi. daha Superman'de gördüğümüzde bir tık böyle hafif mekanik gibiydi yani. Çok Hayır, değil orada ama. çok karanlık şeydi ya. Aynen. Gemilerin içi, işte parçalar çok biyomekanik şey duruyordu böyle. Aga o öyle bir o Zack Snyder'ın o karanlık fantezi Evet, o vardı. ötürü. Burada belli ki eğlence yani. Birazcık da. Ben o yüzden sana Lanterns'ı çok bekliyorum dedim. Ben bundan çok ciddi bir şey izleyeceğimizi beklemiyorum ya. Öyle Diyorsun. beklentim hiç yok yani. Ben artık süper kahramanlar böyle komedi, drama, romans da hafif de kayınca bendeki bütün şeyi yitirdi yani. Hep aynı şeyi izliyormuşum vibe'ı. Yani Ant-Man 2 ile Superman filmi arasında çok da büyük bir fark yok. Ama ikisi arasında 7 yıl var artık yani. 7 yıldır aynı şeyi izliyormuşum gibi geliyor, anladın mı? Vallahi haklısın, buna bir şey diyemeyeceğim. Bakalım, merak ediyorum. Ben de merak ediyorum yani. İkinci fragmanımız. Robert
Pattinson ve Zendaya'yı bir araya getiren drama. Bu arada çok enteresan bir bilgi vereyim. Zendaya ile Robert Pattinson bu sene 3 tane aynı filmde oynuyor. Odyssey, Evet. Dune ve drama. Evet, güzel bilgi abi. Aa doğru bak. Dune'da da oynayacak. Ve Dune'da çok kilit bir karakter Aynen, çok oynayacak kilit Robert oynayacak. Pattinson. Bayağı merak ediyorum. Başlayalım. Let's go. Am I sensing some nerves? A little camera shy? Let's do a little warm up so we're feeling revved up and comfortable for your wedding day. Yeah? All right, let's try it. Let's do a little warm up. Up on our feet. Detone All yardı. right, Charlie, move a little closer to your bride to be. Here you go. What's your favorite thing Hayır, about dört biz. Emma? She's beautiful, funny, Tom Holland öldü. This is very serious. and she has the best laugh. Okay, good, good. Emma. I love that he's caring, understanding, and open-minded. That's good. Okay, so hold on to those thoughts. Don't forget to smile. Okay. Just smile naturally. Yeah, Charlie, just a completely natural smile. Just like how you would smile in life. You know each other really well. Tom and Charlie. O reis. System drama. Love that we're gonna have forever. Bayağı enteresan. Bayağı enteresan. Estetiğe bayıldım bu arada. We'll get there on the day. Yeah. Okay. Okay. Güzel olmuş şey gibi olması fragmanın. Bir- Kısa ve yeterli abi. Hayır böyle davetiye gibi olması güzel. Evet, çok güzel olmuş. Bir de bir şey söyleyeyim Hı. mi? Ben en son bu filmdeki hissettiğim hissi şöyle söyleyeyim fragmanında. En son bir romans filminin fragmanı izlediğimde ve heyecanlandığımda yıl 2019'da Marriage Story'di abi. Onun fragmanı Ha. izlediğimde de çok heyecanlanmıştım. Bu da bana çok heyecan verdi. Ya bu aralar ben çok şey izledim. Yani bu sene de çok fazla çıktı. Bu tarz işte romans, drama tarzı. Ne izledik lan? Ben hiç hatırlamıyorum. Abi şey vardı işte en son Materyalist'i izledim herhalde. Materyalist vasat. Vasat. Willem in Time vardı. Ha aynen onda da şey oynuyordu. Florence Andrew Pugh ile Andrew aynen, Garfield Garfield oynuyordu. oynuyordu. Sonra şey Roses vardı. Rose'u izlemedim. O fena değil. Ama yani vasat, keyifli, güzel kısımları var. Fena film değil, izleyebilirsin. Ondan sonra bayağı vardı ya yine. Abi aşağı benim yukarı. konsept çok hoşuma gitti. Bir evlilik var. Bunda bir kaos var. Hı. Karakterler garip bir şekilde dinamik duruyor. Aynen bunun kurguya etkisini görürüz büyük ihtimal. Evet. Yine böyle bir gitgelli bir şey görürüz. Kurgu görürüz muhtemelen. Bir de şey neden güldüm biliyor musun? Zendaya tokatlıyor. Zendaya sürekli beni tokatlıyor ya filmlerde. Öyle mi? Evet. Bununla ilgili bir şey gördüm bugün. Hatta bulayım. Atarsak açayım. Dune'da tokat atıyor muydu? Atıyordu. Atıyordu. Bunu kendi mi istiyor acaba? Abi çok komiğime gitti. Onu Böyle bir gördüm. özel istek. How fucking dare you? Fuck you. Çok iyi evet. Böyle de bir detay. Ben heyecanlandım. Bayağı heyecanlandım. Robert Pattinson severim. İyi Çok oyuncudur. severim. Çok severim. Çok iyi oyuncudur. Altından kalkar her türlü. Abi Die, Zendaya için bilemeyeceğim. Aga Die My Love çok merak ediyorum. Onu izlemedim ya. O da bu tarz. Öldür beni sevgilim. Murat Boz falan. Öyle bir film vardı hatırlıyor musun? Öyle bir şey vardı değil mi? Abi iyi oyuncular böyle aşk hikayesinde oynayınca bayağı fark ediyor ya film bu arada. Tabii canım. Yani bence zor bir şey ya. Zor. Aga o dinamiği Yani o yakalamak kimyayı yakalamak falan biraz insan sarrafı olmak lazım. Sanat- Öyle değil mi ama? Doğru. Abi kolay değil bir insan. Çünkü arandaki kimya da uymayabilir oğlum. Belki Yani hiç sevmeyeceksin. Notebook hikayesi var ya sen onu biliyorsundur. Hı hı. Ryan Gosling yani ben. Evet, evet. Yönetmenin yanına gittim. Dedim ki bu Rachel McAdams ne abi? Demiş yönetmene. Hı hı. Sonra yönetmen de bunları böyle bir 2-3 günlüğüne bir şey yapmış hani kitlemiş gibi Hı hı. böyle belli bir yerde kalmalarını sağlamış. Sonra hatta date'e falan çıkmışlar Rachel McAdams. Abi Rachel McAdams'ı nasıl sevmeyebilirsin? Evet çok tatlı kadın ya. Rachel falan. Yeni şaka bu. Abi şimdi sırada ne var? Boys. Boys abi. Oy. Uy. Vallahi çok meraklıyım buna. Ben de çok meraklıyım. Huye oy. Yani 4. sezonun iyi tarafları vardı. Ama 4 sezon arasının en zayıf. En zayıf dördü dörtlü diyelim. çünkü Çünkü çok saçma storyline'lar vardı. bence şey storyline'ı batırıyordu. Hemen onu anlatayım sen sonra Söyle, bütün engin. Abi bu siyasi part vardı ya. Ha, o ana şey zaten. Siyasi figürlerin anlatılma şekli berbattı bence. Fikir olarak çok iyi Hiç ama işlenemiyor. izlenme olarak Sıfırdı yani. oturuyor. Bir daha bir şey. Bizim French'in İlişki abi startı Out berbat of Nowhere yani. ne alaka? Ya ne alaka abi? Ya tamam sonra bir bağlanıyor altyapısı falan da abi oraya gelene kadar. Bir anda çıkıyor ya böyle. Çok saçma abi. Çok zorlama. Feci zorlama. Çok zorlama. Hem hani Çok erkeği Türk dizisi yani. hem bilmiyorum. Kimiko ile arasındaki ilişki zedeleniyor hem diğer oyuncuyla arasındaki... Seyir zevkini de düşürüyor oğlum. Hayır oğlum. Komple kötü yani Kötü zaten. yani. Devam.
Boys. Hadi bakalım. Homeland'a don't you kill my wife and took my place. Ay 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 hui. Başla bakalım. We ain't surviving this fucking war. Evet. Baba. You are dead men walking. Hype abi. Baya hype'landım ya şu anda. Abi kimi dövüyor olabilir? Butcher Aklıma kim olabilir. geliyor? Ya Butcher, Ryan çok iyi fikir olabilir. Ryan. O harbi böyle şey rahatsız da eder yani. Abi yani şöyle Homelander, Anthony Starr inanılmaz bir şey yaptı abi. Evet. Adam hem meme god oldu hem inanılmaz bir aktörlük performansı sergiliyor. Bu Ben adam bazen kendini oynadığını düşünüyorum. manyak oynuyor yani. Yani Saçma iyi oynuyor. evet. Aynı şekilde Butcher oynayan Karl Urban da bence o da inanılmaz bir şey Evet. yarattı. Abi bu aksanı sürekli yapabilmek çok zor ya. Ya o aksan işini kurtarır. Bayağı iyi yapıyor. Bayağı iyi yapıyor. Acaba oralı mı lan? Hiç sanmıyorum. Bakalım mı? Bir? Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'da alakası yok. Değil Değil mi? de değil ya. Bu aksan değil abi o. London oğlum işte o. Ya evet aynen. Bu sezonun yapması gereken çok şey var. O kötü bir handikap. Yani hem Homelander'a yazacaksın müthiş bir son hem Butcher'a müthiş bir son Evet, bir yazmaları de hem... 4. sezonda şeyin olmaması da. Soldier Boy'un. Evet abi. Yani onu biraz konu ilerletmeleri lazımdı. Buraya çok iş kaldı şimdi. Ya bir after credits'te Homelander babamı canlandırmaya gidiyorum mat geldi konu. Bence o da çok Yani kolay 4. bir sezonda işlenebilecek bir şey unutulacak değil. kadar da şey değildi yani. Bence Üçüncü de sezon o değil, kadar bence de önemli değil. bir yer kaplayıp en önemli karakterlerden biri olup Üçüncü sezonda o kadar bayağı da güçlü olup X faktörü yaratmıştı yani. yani 4. sezon hiç adının geçmesi falan şey olması Ben herkesin aşağı yukarı öleceğini düşünüyorum. Evet. Bir diziye yakışan son da bu. bence de. Konsept buysa, bunu yapıyorlarsa ve her sezonda climax bir ölüm varsa ki bence 4. sezon kötüydü ama son bölüm iyiydi abi. Evet. Ben çok beğendim yani. Hiç istemiyorum öyle diyeyim. Garime gidiyor demeyeyim de. Hı. Abi dizi bittiğinde dizi bitsin abi. Bence öyle olacak. Spin-off'tu bilmem neydi oraya Ama evet o bağlayacağızdı. Gen V falan. Aynen bak o mevzu beni çok korkuyor. Ben Gen V'nin şu anda 2. sezonu izlemedim. Hı. Antivar. İlk sezonda bence fena değil. Gayet Evet, öyle. keyifli bir ilk sezonundu. 2. sezonda insanlar bokunu çıkardı kafasında. Hani Hı hı. olmak için yapılmış bir iş gibi değerlendiriyorlar. Abi oraya da bağlayalım. Yok kendi içinde de bir şeyler yapalım falan. Yok devamı da gelebilir gibi. Hani bu işte Ryan'la devam ettiririz. O gençlerle devam ettiririz. Abi bu toplara girmeyin. Bize farklı bir keskin bir süper kahraman işi vereceğiz diye başladınız bu işe. Bu işi bitirin abi. Bence de abi kesinlikle. Bize, Ölen ölsün abi. aynen bize ölümü verin. Bize dramayı verin. O siyasi konjonktürü normal bir şekilde yansıtın. Siyasi konjonktürü de Wire gibi yansıtacağız diye saçma sapan diyaloglar verip karakterlerin motivasyonlarından da eksiltmeyin yani. Evet. İzliyoruz. Bu sefer Homelander'ın ekran süresinden düşüyor saçma bir şekilde. Ya ben ekran süresinden düşmesine çok katılmam. Yani sorun değil. Yani Sorun mu? değecekse, Değmiyor yani işte. değecekse değmiyor dediğim gibi. Değecekse hiç sorun değil abi. Ya ben bir karakteri az izledim diye şey yapmam. Ben Ama de abi. değecekse. Pek değmedi 4. sezonda dediğin gibi. Bilmiyorum riskli bir sezon. Bence de abi. Bir de bölüm isimleri yayınlandı. Abi isimler bunlar bak. 10 bölümden bir önceki bölüm. Female, the man called Mother's Mother's Milk. Milk. Abi bunlarla ilgili çok önemli bir şey olacak. Ya bunlar ölecek. Şimdi ben çizgi romanı okumadım. Çizgi roman spoiler'ı da bilmiyorum ben bu arada hiç. Blood and Bone lan son bölüm. Sen biliyor musun? Abi ben Ya bunların biliyorum. akıbetiyle alakalı Abi büyük bak ihtimal bir şey şöyle Ha. söyleyeyim. Soldier Boy bu kadar aktif bir karakter yok. Ama Ryan'la evet, ilişkisi aynen. yok. Aynen. Ya dizi zaten Onu- çok saptı çizgi roman. Spoiler uyarısı. Burayı dinlemek istemeyen dinlemesin. Abi konu şeye falan bağlanıyor yani. Black Noir'a falan bağlanıyor. Bir şekilde. Evet. Diğer karakterlere bağlanıyor. Black Noir bir şey çıkıyor falan. Söylemeyeyim şimdi Hı. gene spoiler dedim ama. Ve Butcher çok hani tabiri caizse Hı hı. tam bir OE çizgi romanda. Evet. Şimdi böyle Ya düşündüğünüz çizgi zaman romanın tonu da çok farklıymış zaten şeyden. abi çizgi Diziden, roman daha bazı açılardan. cheesy. Evet öyleymiş. Dizi çok daha iyi. Biraz cringe böyle edgy bir şeyi varmış, havası varmış. Dizi çok daha iyi. Dizi zaten daha iyimser bir Butcher da veriyor yani. Dizi Butcher'ın amacını görüyorsun ama sadece amacına takık bir insan olarak görüyorsun. Hı. Normalde Butcher iğrenç bir insan yani mesela. Homelander da aynı şekilde iğrenç bir insan ve bence çizgi romandan kopmalılar artık bu noktada. Tamam uyarladık. Belli bir yere kadar getirdik. Böyle bazı şat bakınca Hı hı. çok benziyor çizgi romana. O şekilde güzel ayrılıyorlar. Ya tamam o öyle bir paralellik güzel zaten. Herkes Ama- bilir onu da. Bence bunun sonu abi başladıkları gibi bitmeli. Yani o sertlikte Hı. ve dizinin içinde bir son. Yani çizgi roman işi falan girdi mi oradaki plota falan bağlayasıya kadar o zaman 20 bölüm olması lazım. Bağlayamazsın abi 8 bölümde. Bölümlerde 1 saat Evet. ya da Stranger Things gibi yapacaksın. Her bölüm 1 saat 45 dakika. İzle dur. Yani ki o da abi uzundu ama yani konuştuk. Vermiyor mesela. Vermiyor. İlk 3 O bölüm, kadar materyal Bak, vermiyor. 4. bölüm okey. Ama ilk 3 bölüm orada da vermiyordu. Vermiyor abi. Ki Boys'ta da olsa 1 saat 40 dakika sıkılırsın abi belli yerlerde yani. Atlattırmaya gerek yok mesela. Abi enteresan ya. Bu sondan bir önceki bölüm gerçekten ölüm herhalde Evet. bombardımanı.
Evet. Çok bekliyorum ama. Evet ben de çok heyecanlıyım. Biz kaçtık. Aynı dönemde Invincible'la şeyde çıkacak Evet. ya. Onu Gerçi konuştuk. Daredevil çıkmayacak büyük ihtimalle. Olsun. Onda fıtığa gidebilirsiniz. Biz bu videoyu hemen atmaya çalışacağız en kısa sürede. Biz kaçtık. Görüşmek üzere. Abone olup like atarsanız çok seviniriz. Doomsday fragmanında çok detaylı bir video yapmak istiyoruz. Umarım bugün çıkar ki çıkacağını düşünmüyoruz. Biz kaçtık. Görüşmek üzere.